bayraklarla vurulmuş olan bir askeri mühimmat aracı. Askerlere bakın şurada yemek falan taşıyormuş. Aynı zamanda su kapları falan var. Şöyle bir şu kasayı görüyorsunuz. İçi mermi dolu. Ermeni ordusu tarafından atılmış sivil insanlara karşı ve patlamamışlar. Gence'ye atılan, normalde savaşlarda kullanılması yasak olan, özellikle sivil halka kullanılması yasak olan bu arkadaki tankı da göstereyim. Yine aynı şekilde Bayraktar tarafından vurulmuş. Bunlar aslında bir top mermisi, ele geçirilmiş top mermileri. Bakın buradaki banklar bile burada Ermenistan ordusundan ele geçirilen mühimmat sandıkları, içerisinde işte el bombalarının olduğu savaş uçağı Su-25 Ermenistan ordusuna ait bir savaş uçağı. Bu şurası bakın. Şöyle bu savaş uçağının kara kutusu denilen, bakın şöyle yerlere döşenmiş mayınlar tabii çıkartılmış. Aynı şekilde aynı mayınlar buralara böyle dizilmiş, bakın şöyle. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün yine çok özel ve çok yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün neredeyiz? Bugün Azerbaycan için çok önemli olan bir parkta, Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusundan ele geçirilen buradaki zırhlı araçların olduğu bir park. Burada park diyorlar. Bir müze aslında burası. Normalde bu müzenin girişi Azerbaycan vatandaşlarına ve Türk vatandaşlarına 2 manat, diğer ülke vatandaşlarına 10 manat şeklinde. Birazdan burada güzel bilgiler alacağım ve o bilgileri ben size aktaracağım. Bildiğim şekilde bilgiler değil. Burada çalışan bir arkadaştan destek alıyorum. Kendisini herhangi bir şekilde kamerada veya video içerisinde göstermek istemiyorum. Kendisi de istemiyor zaten. Sadece birebir kendisinden bilgi alacağım ve kendi sesimden öğrendiğim kadarıyla bu bilgileri size aktaracağım. Hadi bakalım şimdi ne diyoruz? Karabağ Ganimetler videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Şimdi burası Ganimetler Parkı'nın minyatürü. Gezilecek alan şöyle göstereyim, 5 hektarlık bir alan. Arka tarafta var, birazdan orayı göstereceğim. Şöyle içerisinde farklı lavabosu, kafesi, düşman müdafaa hattı gibi farklı bölgeler var. Birazdan buraları gezeceğiz ve buralarla alakalı biraz böyle bilgiler aktaracağım size. Hadi bakalım, başlıyoruz. Karabağ Azerbaycan'dır, görüyorsunuz. Benim genelde videolarda vurguladığım. Şimdi şurada şöyle bir konteyner var. Biraz burayı göstereyim. Konteyner içerisinde 27 tane şöyle silah varmış. Bu açılmıyor sanırım, şu an kapalı. Neden kapalı? İçerisinde mayınlar da var ve hala patlamamış olan mayın çeşitleri de varmış. O yüzden burayı açmıyorlar. İçerisinde dediğim gibi mayınlar olduğu için şöyle bakın. Bunlar, şurada mayınlar var. Şöyle hala böyle taze diyorlar. Yani patlamamış mayınlar. Biraz böyle çok iyi gösteremiyor olabilirim ama şuradaki şunları görüyorsunuz, bakın. Bunlar Ermenistan ordusundan ele geçirilen. Şurada Azerbaycan diliyle yazıyor. Şöyle bir olay. Bakar mısınız? Bu roket atar şeklinde tankı vurmak için kullanılan bir roket atarmış. Burada yine dediğim gibi farklı çeşit silahlar var. Şimdi Vatan Muharebesi şeklinde bir yazıt var ve burada savaşın başladığı 27'sinde başlamış. Ayın 27'si şeklinde burada Cumhurbaşkanı'nın resimleri ve aynı zamanda burada Gence'de çekilmiş olan resimler. Gence'ye Ermenistan ordusunun atmış olduğu böyle mühimmatlar, bombalar. Buradaki Ermenistanlı Silahlı Kuvvetleri demiş. Ermenistan'da harbi siyasi rehberin gösterişiyle Azerbaycan ikinci büyük şehri, kadim tarih ve medeniyet merkezi olan Gence'yi ağır ateş altına almış diye söylüyor. Bakın şöyle binalar falan. Gence'de bence hatırlarsınız büyük bir bina yıkılmıştı. Türk televizyonları da göstermişti o zamanlar. Burada da bu şekilde 4'ü, 9'u, 11'i Azerbaycan ordusunun burada bu şekilde ilerleyişini gösteriyor ve oradaki toprakların işgalden kurtarılışını gösteriyor. Bakın Terter'de aynı şekilde yine Ermenistan ordusunun sivil halka yapmış olduğu saldırıları gösteriyor uzaktan roketlerle falan. Bir taraftan tabi şöyle Azerbaycan ordusu şöyle tarih ilerliyor. Cumhurbaşkanının önderliğinde şöyle Zengilan
bölgesine geçiyor. Aynı şekilde bakın Berde bölgesinde de araçlara saldırmışlar. Şurada sivil vatandaşlar hayatlarını kaybetmiş gösteriyor. Şimdi buradan şöyle bir anısı var. Atatürk 10 Kasım'da vefat etti. Normalde Karabağ Zaferi'nin 10 Kasım'da kutlanacakken 10 Kasım'da bitmiş. Fakat o gün Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olduğu için onu 8'ine çekmişler. Yani 10 Kasım'ı Azerbaycan devleti, hükümeti bir kutlama günü olarak yapmak istemiş. Onu 8'ine çekmişler. Böyle bir ince bir ayrıntı. Türk halkı olarak, Türkiye halkı olarak teşekkür ediyoruz. Karabağ Azerbaycan'dır. Devam ediyoruz şimdi. Diğer tarafta olduğu gibi burada da yine aynı şekilde elde geçirilen roket atarlar, silahlar vesaire onlar var. Burada toplam 15 tane mevcutmuş. Ağır makinalıları. Bakın dürbünler, ağır makinalılar. Şöyle ne kadar güneş çarpıyor görebiliyoruz bilmiyorum ama bunların içerisinde giriş kapalı, konteynerlerin içerisinde. Burada aynı şekilde şöyle uzun namlulu roket atarlar. Buraya da şöyle bir bakalım. Evet, şu kıyafetleri ben sanki bir yerden hatırlıyorum. Başka bir ülkenin kıyafetleri gibi Ermenistan ordusundan elde edilmiş, ele geçirilmiş olan askeri kamuflajlar ama söylemek şu an çok istemiyorum. Bilenler bilir hangi ülkenin kullandığı kıyafet rengi olduğunu. Ve şurada Torçkava isminde bir roket kompleksi var. Şunu göstereyim. Şu Torçkava Gence iline atılan, Gence'ye atılan, normalde savaşlarda kullanılması yasak olan, özellikle sivil halka kullanılması yasak olan şu roket, büyük bir roket diyelim. Bunu kullanmışlar. Bunu da Berde rayonundaki ile kullanmışlar. Berde'de kullanmışlar şu roketi ve yine aynı şekilde sivil halka kullanılmış şu roket. Bunlar tamamen kimyasal başlıklara sahip roketler ve sivil halkı yönelik olarak direkt şehir içerisinde sivil halkın olduğu yere kullanılmış. Bakın. Böyle canlı canlı yapılan zulümleri burada gösteriyoruz. Şimdi bunlar patlamış veya patlanmış top mermileri atılmış Ermenistan ordusu tarafından. Bakın şunlar böyle. Tabi ele geçirildikten sonra Azerbaycan devleti bu parkın içerisinde şu top mermilerini direkt böyle lamba olarak yapmış. Bakın şöyle parkın hemen hemen her yerinde, hatta tamamında akşam vaktinde böyle ışıklandırma şeklinde yapılmış. Bunlar aslında bir top mermisi, ele geçirilmiş top mermileri. Burada çok ilginç bir durum da var. Bakın şu gördüğünüz çöp kovası var ya, bu aslında şuradaki bu başlıktaki top mermisinin arka tarafı. Yani barutunun olduğu bölge. Bunlar da yine aynı şekilde ele geçirilen top mermilerinin içi boşaltılıp burada bu şekilde böyle çöp kovası olarak temsil edilmiş, çöp kovası olarak kullanılıyor şu an burada. Şuradaki arazi içerisindeki bakın şu tanklar var ya, şuraya kadar şöyle gösterelim. Şunlar ele geçirilen tanklar ve burada da aynı şekilde şu karşı tarafta olan tanklar işler vaziyette ele geçirilmiş, yani imha edilmiş olarak değil, direkt Ermenistan ordusunun bırakıp kaçtığı. Bu tanklar muhtemelen ki Rusya ve Belarus ülkelerinin destekleriyle Ermenistan'a verilmiş olan tanklar. Şimdi bu tankı öğrendim. Bu tank normalde şu tankların içerisinde bu imha edilmiş bir tank, birazdan onu da anlatacağım. Bu sadece diğer tanklarla bir değil, bir ileride bir tank daha varmış, o da kullanım dışı şu arazideki tanklardan. Bu tank şöyle bir hikayesi var. Bu şeye giren ilk tank ve çıkan son tank olarak kullanılmış ve Azerbaycan ordusunda bir kahraman tarafından, kahraman bir asker tarafından imha edilmiş. Bu tankın şöyle namlusu aslında Bakü'ye doğru çevrilmiş ve Bakü'yü direkt hedef almış şeklinde bekliyormuş o dönemde.
Yani bu şekilde direkt Bakü'yü hedef almış namlusu ve Azerbaycan ordusu içerisinde bir milli kahraman olarak şöyle Albert Aganova isminde bir milli kahraman. Bu milli kahraman Azerbaycan topraklarında yaşayan bir milliyetçi, Azerbaycan milliyetçisi bir Yahudi vatandaş. Oradan kendi tankıyla şu tankı etkisiz hale getirmiş. Evet, bu telsiz konuşmaları vesaire radar tarzında bir radar olarak kullanılmış, keşiflerde kullanılmış olan bir Ermenistan ordusundan ele geçirilen bir makina. Şimdi bu sol tarafı göstereyim. Burası direkt böyle hem Azerbaycan ordusu tarafından hem de şu tanklar bakın şöyle Bayraktar İHA tarafından vurulmuş olan tanklar, bakın şu Bayraktar'ın vurduğu tankları burada görebiliyorsunuz. Bu tarafta sağlam aslında ele geçirilen ve kullanılan tanklar. Şurada gördüğünüz gibi Rus tankları. Belarus'tan ve Rusya'dan elde edilen tanklarmış. Onların destekleriyle Ermenistan'a giden tanklar. Bu tarafta Bayraktar'ın vurmuş olduğu ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin vurmuş olduğu. Bu tankı öyle bir şekilde getirip koymuşlar ki buraya. Normalde vurulduğu yerdeki gibi bakın ilk patlama anında resmini çekilmiş ve buraya bu şekilde dizayn edilmiş. Bakın vurulma anında Bayraktar tarafından vurulmuş. Bakın şöyle İHA Bayraktar tarafından, Türkiye'nin üretimi olan Bayraktar tarafından vurulan tank. Şöyle palet falan kopmuş. Üstten şöyle bakın şöyle vurulmuş. Şurada aynı şekilde bunu da bu arkadaki tankı da göstereyim. Yine aynı şekilde Bayraktar tarafından vurulmuş. Vurulduğu gibi aynı zemin, aynı toprak kullanılmış. Aynı şekilde dizayn edilmiş. Bakın şurada vurulmuş. Vurulduktan sonra tankın üst tarafı, makinalı tarafı ve kapak tarafı burada bu şekilde yanına düşmüş. Tam görseli aynı şekilde yapmışlar. Hatta şu ağaçlar, şuradaki ağaçlar da aynı şekilde o bölgede olduğu gibi yine buraya böyle dikilmiş. Tam oradaki resmin tamamı, o ambiyansın tamamı buraya yansımış. Buradaki ufak tepe dahil. Şurada gördüğünüz gibi bakın. Şuna da bakalım şöyle. Bayraktar tarafından vurulan yine bir tank ve Azerbaycan ordusunun elinde bulunan İsrail'in de bildiğim kadarıyla arkadaşın söylediği şimdi destekleriyle kamikaze dronlar varmış. O dronlarla da aynı şekilde buraya bu tanklar vurulmuş ama ağırlıklı olarak Bayraktar İHA'nın dronları tarafından vurulan bir tank. Yine aynı şekilde. Bunlar gerçek orijinal tanklar. Şuradaki şu zemin de vurulduğu anın dediğim gibi tamamen birebir yapılışı. Bakın şurada da aynı. Bir kasa, burada muhtemelen silahlar oluyor içerisinde. Şöyle biraz daha yakından göstermeye çalışayım. Bu ağaçlar tam birebir vurulduğu yerin orijinal haliyle buraya dikilmiş. Çok yakın. Gördüğünüz üzere. Bakın buradaki banklar bile burada Ermenistan ordusundan ele geçirilen mühimmat sandıkları, içerisinde işte el bombalarının olduğu veya mayınların olduğu bir sandık. 2 tane sandığı buraya birleştirmişler. Şu üstteki oturma tabakası ve şurası sonradan yapılmış ve bu sandıklar bu şekilde bank olarak artık burada kullanılıyor. Bakın yine bir tank burada, sağlam olan, ele geçirilen tanklar. 81 yılında yapılmış olan. Nerede ele geçirilmiş? Cebrail kendinde ele geçirilmiş olan bir tank. Buradan da yine aynı şekilde şanlı Azerbaycan ve Türk ordusuna selam olsun diyelim. Bakın burada S-60 diye geçiyor. Otomatik
bir topmuş bu. Otomatik zenit topu diyor. Yine Rusya'ya ait bir top sanırım, zenit topu. Böyle geçmiş. Buraya geldiğinizde hem İngilizce hem Azerbaycan dilinde ve isterseniz kare kodunu buradan okutarak bilgi alabiliyorsunuz. Şöyle bir uzun namlulu, uzun menzilli bir top, tank gibi bir nevi aslında. Bakın bu araç da aynı şekilde. Normalde silah mühimmat taşıyan bir araçmış. Üstü normalde kapalı. Böyle gördüğünüz gibi. Üstten İHA ile vurulmuş bir kamyonet, üstü kapalı. Tamamen üstü mühimmat dolu bir araç. Tamamen kullanılamaz bir halde şu an. Gördüğünüz gibi. Yine bakın şöyle lambaları görüyorsunuz. Çöp kovalarına mermilerden ele geçirilmiş ve bankları gördüğünüz gibi. Burada ilginç bir tankı göstereceğim. Şimdi Azerbaycan ordusunun tanka karşı böyle diğer farklı bir tankla veya farklı bir mühimmatla ateş açılıyor. Bu Ermeni tankı. Onun tam önüne düşen bir top mermisi. Şöyle düşüyor tam önüne. Bunun zaten birebir simülasyon demeyelim de birebir aynısını yapmışlar buraya zaten. Zemin olarak da aynısı. Buraya çarpıyor. Top mermisinin bir parçası buradan kopuyor. Yere çarptıktan sonra ve şuraya geliyor. Ve bu namlunun ucunu tamamen kullanılmaz bir hale getiriyor. Yani yere çarpan top mermisi, Azerbaycan tarafından atılan top mermisi burayı, bu tankı kullanılmaz hale getiriliyor. Sonra daha sonradan tabii üst taraftan veya işte ya savaş uçağıyla veya bayraktarlarla burada bu tank imha ediliyor. Yine üst taraftan vurulmuş bir top mermisiyle veya bayraktarla vurulmuş olan bir askeri mühimmat aracı. Askerlere bakın şurada yemek falan taşıyormuş. Aynı zamanda su kapları falan var. Şöyle bir, şu kasayı görüyorsunuz, içi mermi dolu. Ermenistan ordusunun, Ermenistan askerlerine taşıdığı mermiler bakın. Patlamış. Vurulma anından sonra kullanılmaz hale gelmiş olan bir askeri araç. Tamamen yok olmuş. Şu an tamamen kullanılmaz halde bir demir yanına dönmüş. Teker meker hiçbir şey kalmamış. Bakın burada Kalashnikov silahının direkt şarjörü. Bu da aynı şekilde burada patlamış. Burada ne var? Evet. Şurada kalan mermiler. Su şişeleri, içecekler, gıdalar. Ve şimdi başka tarafa doğru geçelim. Bunlar sivil insanlara karşı Gence'de, Terter'de, Berd'de kullanılan sivil insanlara karşı atılan şöyle mühimmatlar, bombalar Ermeni ordusu tarafından atılmış sivil insanlara karşı ve patlamamışlar. Ve burada şöyle bir anı varmış. Gence'de yaşayan bir yaşlı bir amca. Şunun bir tanesini mesela demirlerle kazımış, patlamamış halde ve kaldırıp böyle Azerbaycan ordusuna teslim ediyormuş. Biz diyormuş korkmayız diyormuş. Bizi aksine bu daha çok böyle güçlendirir diyormuş bu tür şeyler. İşte korkmadan hiç patlamamış bir top mermisini çıkartıp yerinden Azerbaycan ordusuna teslim edip onların, Azerbaycan ordusunun etkisiz hale getirilmesi için kenara bırakıyormuş. Yani Gence şehrine düşen top mermilerini yaşlı bir amca sürekli olarak böyle yerden patlamamış olanları yerden çıkartıp bir kenara koyup hiç korkmadan direkt Azerbaycan ordusuna teslim ediyormuş. Yine bir pick-up buradan aynı şekilde vurulmuş. Muhtemelen ön taraftan direkt vurulmuş. Bir topla veya bir tankla. Ermenistan ordusuna ait bir pick-up. Bu keşif amaçlı kullanılan Bordum isimli bir araç keşiflerde kullanılıyormuş. Ermenistan ordusu tarafından yine zırhlı bir araç. Bu hiçbir şekilde hasar görmeden ele geçirilmiş. Yani Ermenistan ordusu burayı böyle, bu araçları tamamen hiç kullanmadan bile terk edip kaçmışlar. Zaten birçoğu yukarıdan İHA'nın sesini duyduğunda otomatik olarak araçları terk edip kaçıyorlardı. Bakın burada yine ele geçirilen toplar var, bakın şöyle. Direkt Ermenistan ordusunun
bırakıp kaçtığı toplar. Evet, yine aynı bir top mermisi buraya atılmış. Burada kullanılan bir tank görüyorsunuz. Tamamen sağlam. Şimdi burada bir Azerbaycan ordusu tarafından yerden ateş açılarak düşürülmüş bir savaş uçağı Su-25 isimli bir savaş uçağı. Bakın şöyle yaklaşıyoruz. Yerden top mermisiyle düşürülmüş bu savaş uçağı. Çok hızlı süratli bir savaş uçağı. Su-25 Ermenistan ordusuna ait bir savaş uçağı. Bu şurası bakın. Şöyle bu savaş uçağının kara kutusu denilen bizim bildiğimiz kayıt işlemi yapan recorder yazıyor zaten. Şöyle uçağın iniş takımları tamamen zaten darmadağın olmuş. Bunun haricinde şurada bir roketi mevcut. Hangi ülkenin olduğu belli değil ama yine de burada bir Ermenistan'ın bayrağı var. Ermenistan amblemi var burada. Kanat kısmında. Biraz şöyle içine doğru gireyim. Bakın bu uçağın içerisinden düşen parçalar. Şu aynı şekilde. Ve fırlatma koltuğuyla bu savaş uçağının pilotu dağlık arazide tabi kendini fırlatarak kurtulmuş, ölmemiş, farklı bir alana geçmiş orada. Dağlık bir arazide düşürülmüş bu savaş uçağı. Ve parçalarını şöyle görüyorsunuz. Yani sadece burası değil, şuraya kadar şöyle tamamen dağılmış. Yani düştüğü alanın aynısı, aynı santim santim şeklinde. Arazinin yapısı dahil, şu otlar dahil birebir yapılmış burada düştüğü alanda. Bakın şöyle görüyorsunuz. Tek tek parçaları düştüğü yere göre. Yani sanki burada düşmüş gibi, bakın şöyle. Bu alanda düşmüş gibi göstermişler. Çok muazzam bir işçilik var burada. Bunlar da hava savunmasında kullanılan Ermenistan ordusuna ait şöyle top mermileri. Bakın. Çok büyük, uzun menzilli top atışları yapan bir araç. Bu da aynı şekilde bir radar gibi düşünün bunu. Telsiz radar gibi. Yine hava muharebesinde kullanılıyormuş bu. Şöyle bakın, hava muharebesinde kullanılan, hava savunmasında kullanılan bir radar. Şu an gördüğünüz gibi Bakü meydanında, Bakü'ye çok yakın bir yerde, Ermenistan'a ait şu araçlar burada sergileniyor. Yine yük arabası burada. Şöyle tek tek gösteriyorum fırsat buldukça. Yine Azerbaycan ordusu tarafından burada yerle bir edilmiş, kullanılamaz hale getirilmiş bir yük arabası, yük maşını. Maşın derler burada. Evet, yine aynı şekilde burada bakın şu topları görüyorsunuz. Biraz daha yakından göstereyim hatta. T-30 Haubitsa isminde bir top görüyorsunuz. Atışlarda kullanılan. Biraz daha şöyle yakına ulaşayım. Yine bakın burada toplar. Burada yine Bayraktar tarafından vurulmuş olan bir askeri taşıma aracı, kapalı araç. Şuradan şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi tamamen kullanılmaz hale gelmiş. Böyle bir tam bir şekilde yapmışlar ki burada arazinin içerisindeki bu kırık dallar, onun haricinde şu kırık dal tam bu şekilde vurulduktan sonraki haliyle buraya böyle dizayn edilmiş. Bu arazi de aynı şekilde, bakın şöyle ağaçları görüyorsunuz. Vurulduğu yerdeki arazi. Yine burada bir telsiz rölesi mi derler tam olarak. Bakıyorum şu an. Evet. Muhaberede kullanılan bir telsiz. Bu da aynı şekilde etkisiz hale getirilmiş. Şurada şunu göstereyim bakın. Muhtemelen burada şoför etkisiz hale getirilmiş. Cama doğru ateş açılarak ve Ermenistan ordusundan ele geçirilmiş bir araç. Burada iç kısmını da göstereyim.
Bakın Azerbaycan ordusu tarafından burada mermi izleri falan var. Bakın şöyle. Bu cam kırılıyor. İlk gösterdiğim yer, bu cama el bombası atılıyor. Camın içerisine el bombası atıyor bir asker. Azerbaycan askeri. Ve içinde patlama yapıyor ve patlamadan sonra da şuradan şöyle bir yer açılıyor. Bunun da hikayesi bu şekilde. Bakın şöyle uzun menzilli bir top ateşleme sistemi. Ve gördüğünüz gibi şu an içi boş, tamamen mermi el bombalarının böyle sandıkları. Şimdi birazdan buraya doğru, içeri doğru geçeceğiz ve içeride olanları buradan anlatmaya devam edeceğim size. Şuşa bölgesinde Azerbaycan askerlerinin şu an çatışma görüntüleri, resimleri. Yine buradan selam olsun Azerbaycan ordusuna, Türkiye ordusuna, Mehmetçiğimize. Zaferin ardından şöyle Azerbaycan ordusu Bakü sokaklarında şöyle geçit yapıyor. Bakın tören düzenliyor. Bakın bu Ermenistan ordusu tarafından yapılan Ohanyan seti çok büyük bir ve geçilmez bir set olarak yapılmış diye söyleniliyor. Şuradan biraz şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Şu seti biraz göstereyim. Siperler daha doğrusu. Bu büyük bir sipermiş, yayılmış bir siper. Ve şuradaki kullanılan bu malzemeler var ya, tamamen o set içerisinden, yani siperlerin olduğu yerden getirilmiş. Tamamen bütün malzemeler, duvarlar, ondan sonra lastikler, şu lastikler tamamen oradan geçirilmiş. Ele geçirildikten sonra oradan buraya getirilmiş ve burada aynı şekilde böyle tam olarak buraya inşa edilmiş. Bu set dediğim gibi Ohanyan seti, ele geçirilemeyecek çok büyük bir set olarak biliniyormuş. Şuşa bölgesinde, Karabağ bölgesinde daha doğrusu. Bakın şöyle. Bu teller dahil tamamen böyle Ermenistan ordusuna ait olarak kullanılan orijinali. Bu da 9. setmiş. Bu setlerinden 10. setten sonra 9. set. Bakın şöyle yerlere döşenmiş. Mayınlar tabii çıkartılmış. Aynı şekilde aynı mayınlar buralara böyle dizilmiş. Bakın şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın şöyle. Buraya içi boşalmış mayınlar. Şöyle görüyorsunuz. Tamamen boş. Ve geçilemez dedikleri bir yer. Aynı şekilde burada tel örgülerle kapatılmış. Tabi bu arazinin tamamı böyle aslında mayınlı bir arazi şeklinde. Karabağ'da ele geçirilen arazinin aynısı birebir olarak buraya, orada malzemeler dahil, hatta şu malzemeler dahil, teller dahil, oradaki malzemelerin aynısı. Yani onların kendisi buraya getirilmiş ve buraya bu şekilde inşa edilmiş. Arazinin birebir gerçeğini yapmışlar. Toprak dahil. Toprak da dahil buradan getirilmiş ve buraya bu şekilde döşenmiş ve yapılmış. Ermenistan ordusunun Karabağ'daki, Şuşa'daki, Ağlam'daki siperleri burada şu an mevcut. Bakın bunlar demir yollarında kullanılan şöyle raylar. Ermenistan ordusu bunları Cebrail demir yolundan kesmiş, çıkartmış. Füzuli ve Ağdam'a tankların geçmemesi için şöyle yerleştirmiş bunları yere. Yani Azerbaycan ordusu tekrar geleceğini bildikleri için aslında öyle bir planlama yapmışlar. Zaten herhangi bir şekilde bir çivi bile çakmamışlar. 30 yıldır o topraklara hiçbir yatırım yapmamışlar. Ve sadece oradan tekrardan çıkacaklarını bildikleri için ona göre bir düzen almışlar. Yani bakın, demir yolunun, mevcut demir yolunun raylarını Cebrail'den kopartıp Azerbaycan ordusu bir gün gelebilir diye şöyle bu rayları birleştirip, demir yolu raylarını birleştirip belli bölgelere, tankların geçiş noktalarına doğru yerleştirmişler ki tanklar hareket edemesin, geçemesin diye. Birebir aynısını, tabi bunların kendisi zaten Ermenistan ordusunun yapmış olduğu şeyler. Aynısı buraya getirilip yere, zemine bu şekilde sabitlenmiş burada.
Buradaki toprak da aynı şekilde oradan gelmiş. Karabağ tarafından gelmiş. Hangi ürünlerde, hangi malzemelerde kullandıysa o malzemeler buraya getirilmiş. Toprağa dahil, hatta bazı yerlerde ağaçlar vesaire onlar dahil oradan getirilip buralara böyle dikilmiş. Anti tank setti. Bakın şöyle birinci set demiş. 4 metre derinlik, 5 metre en, yani Azerbaycan ordusunun tankları buradan geçemesin diye şöyle bir set yapmış zamanında Ermenistan ordusu. Ki dediğim gibi Azerbaycan ordusunun geleceğini bildikleri için böyle hazırlıkları zaten yapmışlar. 30 yıl o bölgede bu şekilde zaten insanlara da hiçbir faydası olmamış. Bakın şöyle göstermiş. Yani tank içerisine girsin ve içinde kalsın diye. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın burada yine kamuflaj maksatlı bir Ermenistan ordusuna ait tank. Buraya kamufle olmuş. Bir çukur açılmış. Bu ağaç aynı şekilde oradaki görüntünün aynısı. Yine bir düşen burada bir top mermisi. Buralara yerleştirilmiş. Bunun gibi 3 tane var. Şöyle kamuflaj maksatlı tanklar buraya yerleştirilmiş. Ermenistan ordusu tarafından. Böyle seri atış yapan, yaylım ateşi yapan bir burada askeri araç. Bu da aynı şekilde burada etkisiz hale getirilmiş. Bakın şöyle vurulmuş bayraktar tarafından. Şöyle bakın. Kullanılamaz bir hale gelmiş. Bakın şöyle 40 tane mermiyi aynı anda böyle seri bir şekilde atabilen bir makina. Top mermisini atan seri bir şekilde. Bunlar da kendi atacağım mermilerin şöyle kapları. Vurulduktan sonra tabi bu şekilde bir hal alıyor. Şimdi bu 3 tane tank var demiştik ya, bakın. 1, 2, 3 mevzi. Azerbaycan ordusu karşıdan gelecek diye, hani kendileri Ermenistan ordusu bu tepenin çukuruna gömmüşler tankı ki göremeyecek diye. Ama bilmiyorlarmış ki Azerbaycan ordusunun elinde bayraktar dronları var diye. Onları bilmedikleri için böyle bir önlem almışlar. Fakat sonrasında böyle kabak gibi ortaya çıkmış hepsi. Hepsi böyle üst taraftan bayraktarlar tarafından tek tek bulunup imha edilmiş. Hepsi burada patates olmuş. Yani tamamen bu şekilde bir dizayn yapılmış. Karabağ zaferindeki elde edilen o mühimmatların olduğu yer. Birebir aynısı. Şimdi normal şartlarda karşıdan bakınca şöyle hiçbir şekilde bu tank görülmüyor. Ama buradan ateş açabiliyor karşı tarafa. Şöyle. Ama hesaba katmamışlar ki olayın içinde, işin içinde bayraktarlar var. Bakın yine çok sayıda yerleşim yerine atılan şöyle bir top mermisi. Top mermisinden bir tanesi. Yine üst taraftan vurulan bir top mermisi mevziye gizlenmiş burada. Mevzi içerisinde. Bakın şu setlerin aynısını yapmışlar. İçindeki kullanılan malzemeler dahil. Şu ağaçlar dahil, bakın şöyle. Ağaçlar da oradan getirilmiş orijinal ağaçlar. Sistem buradan böyle vurulmuş. Aynı şekilde bir tank. Evet. Hocabent ilçesinden kalan bir, orada düşürülen bir helikopter daha doğrusu. Ermenistan ordusuna ait. Arka pervanesi kalmış, bir kanadı kalmış. Diğer tarafta şöyle gövdeden bir kısmı kalmış. Diğer taraf tamamen paramparça olmuş. Motoru aynı şekilde. Helikopterin hiçbir şeyi kalmamış, bakın. Şimdi burada şöyle bir şey göstereceğim. Aslında 2 tane ilginç kare göstereceğim. Burası Füzuli'ye atılan, Füzuli'de daha doğrusu Ermenistan askeri aracına atılan bir roket. Azerbaycan ordusu tarafından, bakın şöyle yere kadar inmiş. Aracı etkisiz hale getirmiş. Yani Ermenistan ordusu aracı burada tamamen kullanılmaz hale gelmiş. Tabi Azerbaycan ordusu
sadece ve sadece buradaki mücadelesi buradaki işgale yönelik ve tamamen Ermenistan ordusuna yönelik. Dedim ya, ikinci olan kısma geçelim. Bakın. Bu da Terter bölgesinde Ermenistan ordusunun sivil halka attığı, bakın, bir evin içerisinde isabet etmiş fakat patlamamış. Şöyle bir top mermisi masanın içine girmiş ve yere saplanmış. Şöyle bakın, yazıyı da şöyle göstereyim. Durdurup buradan okuyabilirsiniz. Burada da İngilizcesi. Ve asıl önemli olan bu olayın gerçeğini göstereceğim size. Bakın. Bu masanın, şu masanın aynısı, yani kendisi burada. Şöyle Terter bölgesinde bir yaşayan sivil halkın evine atılmış top mermisi yine aynı şekilde burada patlamamış ve öyle yere saplanmış, masayı delmiş. Bu böyle bir durum ki, yani şunu demek istedik aslında burada. Azerbaycan mücadelesinde tamamen burada Ermenistan'ın ordusunu hedef alıyor, fakat şu süreçte Ermenistan ise gücünün yettiği ne varsa, sivil halk dahil, böyle gördüğünüz gibi sivil halka ateş açmış ve bunun bariz bir göstergesi. Bir evin içerisinde masaya saplanmış büyük bir top mermisi. Bu da yine minik maşin, yani küçük bir araba, maşin diyorlar burada arabalara. Ermenistan ordusunun elinden kalanlar bırakıp kaçarken böyle bırakıp kaçmışlar burada. Ve şu an bunlar burada sergileniyor, bakın. Şimdi ben Ermenistan'dayken, daha önce yaklaşık birkaç ay önce Ermenistan'daydım. Ermenistan'da Arça Arça diye bir sürekli bir sloganlar vardı. O arada gösteriler vardı, bilirsiniz belki. Gösteriler içerisinde Arça ne olduğunu bilmezdim. Şimdi burada öğrendim. Arça aslında Karabağ anlamına geliyormuş Ermenice'de. Orası Ermenistan'a bağlı özerk bir bölgeymiş ve aslında bayrağını da şöyle göstereyim. Bakın, Ermenistan'dan elde edilen bir tank. Ermenistan bayrağı özel bir bölge dedik ya. Şurada sadece şöyle ufak bir sembol varmış. Arça denilen, yani Karabağ bölgesinin, özel bölgenin, o zamanki özel bölgenin bayrağı. Ermenistan'ın savunduğu bir özel bölge Arça, yani Karabağ. Tabi işgal ettiği diyelim, savunduğu demeyelim. O dönemde işgal ettiği bir bölge. Artık Arça Marça diye bir şey yok. Tamamen Karabağ Azerbaycan'dır diyoruz. Burada ele geçirilmiş bir tank ve mühimmatları. Bakın, burada bir hava savunma sistemi sağlam bir şekilde sanırım ele geçirilmiş. Zenit roket sistemi diye geçiyormuş. Bakalım şöyle. Şurada bakın. Zenit roket kompleksi diye geçiyor. 6 adet Zenit idare olunan roketi diyor. Bakın, bu sağlam olarak. Şöyle göstereyim. Burada aynısının üst mekanizması artık vurulmuş Bayraktar tarafından veya farklı bir şekilde, ama bu Bayraktar tarafından vurulmuş. Şöyle bakın, üst taraftan hava savunma sistemi bu, bakın. Havadan gelebilecek dronlar ve savaş uçaklarına karşı kullanılan şu sağlam roket sisteminin 3 tanesi farklı versiyonları. Tamamen kullanılamaz halde üst bataryası imha olmuş ve burada sağlam bir şekilde ele geçirilmiş. Ermenistan ordusu burada tabi artık kaçarken, bırakıp kaçarken, baş edemeyeceğini anlamışken böyle sağlam da olsa bırakıp kaçmışlar. Veya işte bayrakların sesini duyduklarında bayrakların sesiyle beraber bir an önce bölgeyi terk etmişler. Burada da aynı şekilde böyle bir roket sistemi. Bakın, İskender M roket sistemi, bu en tehlikeli olan roket sistemiymiş. Tamamen böyle kimyasal başlık şeklinde. Şu çalışma sistemi, bakın şöyle İskender diye geçiyor. Ben şeyini bilmiyorum, şu an bilen arkadaşlar yazabilirler.
Şuşa'ya 2 defa atılmış. Şuşa'ya 2 defa atılmış ve ikisinde de patlamamış bu sistemler. Ateş sistemleri diye geçiyor. Bakın şöyle. Şeye bakıyorum da menşeine falan bakıyorum. Ben göremedim. Hangi ülkenin üretimi diye. Bu da aynı şekilde roketin tamamen aslında orijinali. Orijinali buraya konulmuş. Atılan roketin orijinali bu. Şimdi bir arkadaş var. Turlarla alakalı bize destek olan bir arkadaş. Mirza isminde. Kendisininle burada aslında biraz sohbet edeceğiz. Burada aslında Şuşa'da, daha doğrusu Şuşa'da bulunmuş bir arkadaş. Şuşa'ya niçin gitmiştin sen Mirza? Bir anlatır mısın? Ben Şuşa'ya vatan için gitmiştim aslında. Savaşın ardından gittiniz siz oraya. Evet, savaşın aksasında ama orada savaş nasıl söyleyeyim, yani sülh yoluyla gidiyor. Sülh yolu, yani kavga olmadan. Kavga olmadan hibrit savaşı diyorlar buna. Hibrit, yani karışık savaş. Yani sivil gençler oraya, sivil vatandaşların, gençler falan gelip orada Ermenistan ve Rus askerlerinin çıkması için herhalde bir destek verdiler. Biz orada ben orada askerlerden de önde ben durmuştum. Azerbaycan bayrağı, Türk bayrağıyla tankların üzerine yürüyorduk. Evet. O yüzden ben hiç bir defa da olsa geri atmadım. Anladım. Peki seninle beraber çok böyle genç gitti mi, Azerbaycan genci oraya? O doğru. Ama en önde ben iyiydim. En önde sendin. O esnada kaç kişi vardı tahminen orada? Gençlerin birçoğu oradaydı galiba. Evet. Gençlerin en çoğu oradaydı, fazlaları. O yüzden diyordum ki şehitlerimizin hatırına ben oraya gittim. Şehitlerimizin hatırına Allah şehitlerimizi rahmet eylesin. Amin. Mekanları cennet olsun. Ailelerinde sabır. Nasıl geçti peki o sizin mücadelenizde? Çok burada zor mu geçti değil mi sizin için? Herkesin yakınları orada, askerler orada. Bir ciddi bir mücadele veriliyordu o esnada. Evet. Gecenin yatmadım, geceyi hiç uyumadım. Geceler uyumuyordunuz değil mi? Yani topraklarımıza göre, biz topraklarımıza göre uyumadık. Evet. Yani kolay bir durum değil. Orada bayağı bir Şuşa'da da sonrasından mücadele etmiş buradaki gençler. Evet. Azerbaycan'ın gençleri bütün şehirlerden oraya gidip orada Ermenistan ordusunu, çıkmak istemeyen Ermenistan ordusunu, direnen orduyu savaşmadan oradan bir şekilde biraz güç kullanarak üstlerine giderek oradan dışarıya çıkartmak için ellerinden geleni yapmışlar arkadaşlar. Süper. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Buradan da söyleyeceğim o da ki videonun sonunda söylüyorum ki Azerbaycan şehitlerine de, Türkiye şehitlerine de Allah rahmet etsin. Evet. Mekanları cennet olsun. Ailelerine de sabır versin. Savaşta yaralanan askerlerimize de şifa versin. Amin. O zaman ne diyoruz? Karabağ Azerbaycan'dır diyoruz. Aynı yazıyı burada görüyoruz zaten. Karabağ Azerbaycan. Evet. Güzel bir videoydu. Buradan bir arkadaş bana anlattı. Ben de onun anlattıkları kadarıyla dilimin döndüğünce size burayı anlatmaya çalıştım. Burası Savaş Harbi Parkı diyorlar. Savaş Müzesi diyorlar buraya. Burayı mümkün olduğunca göstermeye çalıştım. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, like tuşuna basmayı, yani beğenmeyi ve severek izlediğiniz videolarımı da sevdiklerinizle paylaşarak bana daha fazla destek verebilirsiniz. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Ne diyoruz? Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ Azerbaycan'dır. Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.